Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. This Saturday. Merhaba, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Bilgehan Demir ben. Tyson Fury, Arslanbek Mahmudov ağır siklet karşılaşması bu hafta sonu gerçekleşecek. Heyecan dorukta. Karşılaşma için artık son anlar. Kampları boksörler bitirdiler. Son hazırlıkları yapıyorlar. Sizlere çok detaylı bilgiler hazırladım. Başlıyoruz. Şöyle çayınızı kahvenizi umarım yanınıza almışsınızdır. Şimdi Fight Club Türkiye zamanı. Tyson Fury, Çingene Kralı olarak bilinir ve tarihin en önemli boksörlerinden bir tanesi olmayı başardı. Babasıyla arası çok kötü durumda. Çok büyük kavgalar çıktı. Bunları da sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Ama isterseniz her iki boksörün istatistiki bilgileriyle başlayalım. Tyson Fury 34 kez kazandı, 2 kez kaybetti ve rakiplerini tam tamına 24 kez knockout etti. Bir kez de beraberliği bulunuyor. Diğer yandan Arslanbek Mahmudov'a baktığımızda ise 21 kez kazandı, 2 kez kaybetti ve 19 kez rakiplerini knockout etti. 21 galibiyetinin 19 tanesi knockout'la. Dikkatinizi çekerim. Kaybettiği 2 maç var. İkisini de knockout'la kaybetti. 2 metre 6 santimetre boyunda Tyson Fury, 1.97 boyunda Mahmudov sevgili arkadaşlar. Devlerin çarpışmasına hoş geldiniz diyebilirim. Tyson Fury 12 Ağustos tarihinde 38 yaşına girecek. Arslanbek Mahmudov ise 7 Haziran'da 37 yaşına girecek arkadaşlar. Arslanbek Mahmudov, bu arkadaşımız Kuzey Osetyalı. Dağıstan bölgelerinde Kumuk Türklerinden sevgili arkadaşlar. Kumuk Türk'ü. Diyeceksiniz ki, hatta dediniz, bazen sosyal medyada görüyorum, Bilgehan abi senin de Türk yapmadığın kişi kalmadı diye. Gerçekten hasbahas özbeyaz Türk evladı, Kumuk Türk'ü. Lisanları bile Türkçe sevgili arkadaşlar. Arslanbek Mahmudov Tyson Fury ile karşılaşacak. Gerçekten de sıkı bir mücadele olmasını bekliyoruz. Lakabını söylemeye gerek yok. Arslanbek Mahmudov'un lakabı Aslan. Kendisi Moskova'da boksa başladı. Kuzey Osetya'dan Moskova'ya gelip orada amatör boksa başladı. Sonra WSP adı altında yapılan, Türkiye'nin de yer aldığı, İstanbul'su olarak, İstanbul'un boğaları olarak bilinen o organizasyonu hatırlayın. İşte WSP'de yer almış bir boksör Mahmudov. Amatör kariyeri böyle gitti. Kendisinin olimpiyat, dünya şampiyonlukları falan yok. Ama amatörde güzel işler yaptı. İyi maçlar yaptı. Sonra 2017 yılında Kanada'ya göç etti. 2017 yılında Kanada'ya göç ettikten sonra aynı yıl profesyonel boksa başladı. 18 kez Kanada'da, 1 kez İngiltere'de, 2 kez Suudi Arabistan'da, 1 kez Amerika'da, 1 kez de sevgili boksseverler Meksika'da profesyonel boks maçına çıktı. Şimdi ikinci kez İngiltere'de ringe çıkmaya hazırlanıyor. Zaten son maçını Sheffield'da yapmış ve kazanmıştı Beyaz Gergedan lakaplı David Allen'a karşı. Popülerliğini tekrar kazanmayı başardı ve Agit Kabayel yenilgisi, İtalyan'a karşı yapmış olduğu o yenilgi sonrasında İngiltere'de Sheffield galibiyeti onu önemli noktaya tekrar getirmeyi başardı. The Lion, Arslanbek Mahmudov. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olur? Kim kazanır, kim kaybeder? Bununla ilgili de açıkçası çok iddialı da konuşmak istemiyorum. Çünkü en son biliyorsunuz Chisora beni fena halde yanılttı. Hakemler zaten maçın içinden geçtiler. O yüzden de bu tür şeylere girip girmeyeceğimle ilgili şu anda programda bir şey söylemek istemiyorum. Ama belki programın ilerisinde bir anda söyleyebilirim de. Bilemiyorum. Tyson Fury ile bu hafta sonunda karşı karşıya gelecek olan Mahmudov, Samuel Peter gibi çok önemli bir adamı da mağlup etti. Gerçi Samuel Peter'liği kalmamıştı ama eski WBC ağır siklet dünya şampiyonunu yenmiş bir adam Mahmudov. Burada kendisini böyle bir tanıttı. Sonrasında gerçekten çok önemli galibiyetler elde etti.
dünya şampiyonluk maçı kovalayan, unvan maçına çıkabilmek için çok ciddi aşamalar kaydetmiş olan Carlos Takam'ı, Mihail Valiş'i mağlup etmeyi başardı. Aynı zamanda Erkan Teper gibi önemli bir ağır sikleti de mağlup etti. Çok iyi gidiyordu. Herkesin korktuğu bir adamdı. Ve çoğu maçında dünya çapında haberleri çıkan bir Mahmudov'dan bahsediyoruz. Suudi Arabistan'da 3 kez yıkılınca hakem artık bitirdi mücadeleyi ve Agit Kabay ile kaybetti. Sonrasında işte kolunun kırıldığıyla ilgili haberler çıktı maç içinde, o yüzden kaybetti denildi falan filan ama sonuç itibariyle kaybetmişti. Bu karşılaşmanın ardından Vianello İtalyan'a karşı bir maç yaptı. İtalyan Mahmudov'u tanınmaz hale getirdi. Sol gözü kapandı, hala devam ediyor. Doktor yanına çağırdı ve dedi ki bu kaç? O da dedi ki 3 dedi. Ama doktor buna rağmen maçı durdurdu ve devam ettirmedi. That's it. İki yenilginin ardından popülerliği neredeyse kaybolma noktasına geldi Arslanbek Mahmudov'un. Derken Sheffield'da David Allen'ı yükseltme mücadelesi olarak verdikleri bir karşılaşmada 12 roundun sonrasında kazanan Mahmudov oldu ve tekrar bir popülerlik yakaladı. Çünkü David Allen'ı yenmek önemli bir işti. Arslanbek Makhmudov. Sonra Tyson Fury geri dönüş mücadelesi olarak dedi ki Mahmudov. Evet, Mahmudov'la maç yapabilirim. Tayland'da tatildeyken Tyson Fury bir anda boksa geri dönüş kararı aldı. Ailesiyle birlikte tatildeydi. Ve bu maç şimdi geldi çattı. Mahmudov tekniği yüksek bir boksör mü? Kesinlikle hayır. Zaten buradan kaybediyor. Ama dayanıklılığı ve cüssesiyle, gücüyle gerçekten yıpratıyor. Et a aussi battu là. Ouais. Et voilà, c'est terminé. Oh là là. Ici, Carmen, tenter sa main. Arslanbek Mahmudov'un rakibi ise Netflix gibi çok önemli bir platformda 2 sezon hayatı yayınlanmış bir süperstar olan Tyson Fury. Tyson, what are you doing? Time for school. İrlanda kökenli olup çadırlarda yaşamış, Çingene Kral lakabıyla boks dünyasına dalmış, It's really the only thing that gives me purpose. Me and you. Let's get it on. bir süperstardan bahsediyoruz. Got the belts, all the money, all the fame. But our biggest achievement. Maçın yayıncı kuruluşu Netflix. Sevgili boks severler, cumartesi akşamı saat 23.45 gibi ana maçın ayak sesleri duyulmaya başlanır. I'm the best British heavyweight there's ever been. That is the power of Makhmudov. Oh, big shot. Ama alt karşılaşmalar da yayınlanacağı için 8 gibi siz ekran başında olmaya bakın. Ve sonrasında gece herhalde 1 gibi, 1.30 gibi en son knockout olmazsa erken bir şekilde geceyi tamamlamış oluruz. Böylesine bir gecenin ana aktörü olan Tyson Fury'yi anlatmaya ne kadar gerek var bilmiyorum ama yine onunla ilgili anlatmak istediklerim var. Tyson Fury uzun vadeli boks yapacağı ile ilgili zaten herkesin bir ön sezisi, öngörüsü vardı. Ama gitti adam Vladimir Klitschko gibi o zamanın 5 büyük federasyonunun 4'ünün kemerine sahip olan Ukraynalı ağır siklet Vladimir Klitschko'yu puanla mağlup edip Almanya'da ondan şampiyonlukları alan isimdi Tyson Fury. WBC hariç IBF, WBA, WBO, IBO şampiyonluk kemerlerini Vladimir Klitschko'dan aldı ve tarihe geçti. Bu karşılaşmanın ardından 3 sene boksa ara verdi. Emekli olduğunu açıkladı. Ama 3 sene boksa ara vermesinin ana sebeplerinden bir tanesi de kullandığı yasaklı maddelerdi sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki o dönem yaşamış olduğu psikolojik rahatsızlıklar, hatta onu hayatından vazgeçmeye zorlayan olaylar, bunları da ufaktan hatırlatmak isterim. Neyse geri döndü. Birkaç tane böyle ara maç yaptı. Hazırlık niteliğinde karşılaşmaların ardından Deontay Wilder'la üçleme
zincirine girişti. İlk maç berabere, ikinci maç knockout'la kazanınca WBC şampiyonu olan Deontay Wilder'ı mağlup etmenin zaferini WBC'nin ağır siklet şampiyonluk kemeriyle taçlandırdı. And the new WBC Heavyweight Champion of the World, Tyson Fury! Tyson Fury! Ne yapmış oldu? Dünyadaki bütün federasyonlarda şampiyon olmayı başarmıştı Tyson Fury. Sonra bunu 3. maçta bir kez daha Deontay Wilder'ı knockout ederek korumayı başarmıştı. Nasıl ki Deontay Wilder'la yapmış olduğu üçlemeyle parladıysa, dünyada ışıl ışıl kendini gösterdiyse, Ukraynalı Alexander Usyk'e kaybettiği WBC şampiyonluğuyla ve kaybettiği rövanşla da söndü gitti Tyson Fury. O dönem Alexander Usyk Joshua'yı piyasadan silmişti. Tyson Fury de Deontay Wilder'ı piyasadan silmişti. Sonra ikisi mücadele yapıp undisputed, yani tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonunu belirleyen iki karşılaşmada da kazanan Alexander Usyk olmuştu. Son maçta bir kemer yoktu IBF'in ama yine de öyle en büyük şampiyon belli olmuştu Alexander Usyk. From Ukraine, Alexander Usyk. Tüm bu anlattıklarımın ardından tam 16 ay geçti. 16 ay sonra Tyson Fury ringe dönüyor ama çılgın babası yanında yer almayacak. Çılgın babası John Fury oğluyla bütün ipleri attı. Gemileri yaktılar. Oğlundan nefret edercesine açıklamalar. Neler neler neler. Biliyorsunuz Tyson Fury'nin olduğu mücadelelerde her maçın öncesinde çok büyük olaylar çıkartıp Tyson Fury'yi çok zor durumlara sokuyordu babası John Fury. Bu kez Mahmudov karşılaşması sırasında baba John Fury yanında olmayacak. Babası çılgın, babası deli ama Tyson Fury çok mu akıllı? O da şüpheli sevgili arkadaşlar. I boxed there before. İşte böylesine bir Tyson Fury Mahmudov'la bu cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Maç haftası geldi çattı. Hafta bitmek üzere neredeyse hafta içi ve basın toplantısı gerçekleştirildi. This Saturday. Karşılaşmadan bir gün önce tartı ile birlikte artık tüm heyecan maç saatini beklemeye kayacak. 12 rounds of boxing in the heavyweight division. Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumunda gerçekleşecek. Havalar çok da ısınmadı ama yine de herkes herhalde montlarıyla bir şekilde bu karşılaşmada sıcak durmaya çalışacak. Şimdi Tyson Fury Mahmudov karşılaşmasının bulunduğu bu gecede benim dikkatimi çeken çok özel bir mücadele daha var. Conor Ben'in maçı var. En son Chris Eubank Jr.'ı mağlup etmişti. 12. roundda da knockout'un eşiğine kadar getirmişti. 2 kez saydırmıştı ama sonrasında kurtarmayı kendini başarmıştı Eubank Jr. İlk maçı kazanmış olsa da. İşte bu Conor Ben, Eddie Hearn'le anlaşmasını sonlandırdı. Eddie Hearn o hiçbir şeyken alıp onu çok büyük bir seviyeye getirdi. Chris Eubank Jr.'ı yendikten sonra tam büyük paralar yapmaya başlayacak bir adama dönüştüğünde de Zuffa Boxing onu transfer etti. Bu da rekabetin bir parçası. 15 milyon dolar Conor Ben'e para verdiler arkadaşlar transfer için. Netflix yayınlıyor ve Netflix'le birlikte de Undercard'da Conor Ben Regis Prograis ile karşı karşıya gelecek. Nobody gonna stop me. The devil, the weak, the knees. This ends here. Regis Prograis'de hatırlarsınız Muhammed Ali Trophy'de maçları vardı ve o kişi her ne kadar da olsa Devin Haney ve Jack Catterall yenilgilerine rağmen tekrar ayakta kalmayı başaracak bir maça imza attı. Meksikalı Joseph Diaz'ı yendi adam. Gerçekten önemli bir galibiyetti bu bence. Bu bir toparlamaydı. O toparlamanın ardından da şimdi Conor Ben'le karşı karşıya geliyor Regis Prograis.
Aynı zamanda bu gecenin içinde bir tane daha maç çok hoşuma gidiyor. İnşallah o karşılaşmayı da izlemeyi planlıyorum. Justice Huni ile Clark arasındaki ağır siklet mücadelesi. Bu maçı sakın kaçırmayın. Bu da bence sıkı bir ağır siklet mücadelesi olacak. Deontay Wilder ile Chisora arasında yapılan mücadeleyi şöyle bir hafızalarınızdan geçirin. Undercard'ı yani alt maçları çok zayıftı. Bu öyle değil. O biraz tıraş gibi duruyordu. Gerçekten çok sükseli maç yoktu. Bir tek Deontay Wilder, Chisora. Onun dışındaki karşılaşmalar gerçekten hiçbir kimsenin kolay kolay beklemeyeceği, ancak akrabalarının izleyeceği mücadelelerdi bence. Biraz abarttım ama öyleydi. Evet sevgili dostlar, umarım vermiş olduğum bilgileri beğenmişsinizdir. Yapmış olduğum programı beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Yine birlikte olacağız. Cumartesi akşamı canlı yayında anlatımda bulunacağım sevgili dostlar. Sakın ola ki kaçırmayın. Cumartesi akşamı canlı olarak anlatacağım mücadeleyi Fight Club Türkiye kanalımızda. Hemen sizler abone olun, bildirimleri açın. Bildirimleri açmazsanız bizim bu canlı yayınlarımız size anında ulaşmaz, size bildirim gelmez. Bu videolarımız yüklendiğinde bildirim gelmez. Beğenip beğenmemek programımızı tamamen size ait arkadaşlar. Dislike de yapabilirsiniz, sorun yok. Ama çok rica ediyorum bildirimleri açın ve Fight Club Türkiye'nin akışını çok iyi takip edin. Bu arada sevgili dostlar, sizlere özel programlar da yapacağım. Özel röportajlar başlıyor. Stüdyomu görüyorsunuz. Yeni bir stüdyo yaptık. Aslında 3-4 tane stüdyo yaptık. Bu bir bölümü. Bazılarını burada, bazılarını yukarıda, bazılarını arka tarafta yapmaya devam edeceğiz. Çok özel röportajlarımız olacak. Sadece ve sadece dövüş dünyasından değil, ünlüler dünyasından da çok önemli kişileri ağırlayıp burada onlarla boksla konuşacağız. Bunu da sizlere aktarmış olayım sevgili dostlar. Böylesine bir tüyo da vermiş olayım. Herkese selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere. Cumartesi akşamı Fight Club Türkiye'nin canlı yayınını kaçırmayın. Bu arada Reels videoları da atmaya devam edeceğiz. Sadece Fight Club Türkiye'den değil, Instagram Fight Club Türkiye, Facebook Fight Club Türkiye ve Twitter'daki Fight Club Türkiye'yi de takibe alın ki oradan daha çok paylaşımlar yapıyoruz. Hepsini YouTube'da paylaşamıyoruz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Look at each other. Look it together. Mwah. Cool, brilliant. I knew that was coming. Well played, boys. This Saturday, April 11th, live and exclusive on Netflix. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.